Maxine Zazzara'nın gözlerini oyarak yerinden çıkarıyor. Ramirez aslında freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Bu bölümde dünyada Night Stalker yani gece avcısı olarak anılan Richard Ramirez'in psikolojik evrimini konuşacağız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bu vaka sıradan bir vaka değil. İlk önce onu söylemek gerekiyor. Richard Ramirez pek çok seri katilin aksine aslında zengin fakir ayrımı olmayan, yaşlı genç ayrımı da olmayan, kural tanımayan kuralsız bir adam. Aynı zamanda bu kişinin sadistik eğilimleri de had safhada. Kendisi alabildiğine narsist ve egoist. 83 yaşında, 10 yaşında, 5 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında kadın erkek fark etmiyor. Burada bir profil deseni yok arkadaşlar. Bakın, onun için önemli olan sadece hayatta olmanız yeterli. What kind of a person are you? Kind of person would I describe myself to be? I don't know. Just an ordinary person. Bulunduğu dönemde öyle bir nam saldı ki bakın Madonna bile kendisinden bahsetti. First of all, it was a little bit off-putting because he had a real charm about him. Like he was kind of good looking. It just struck me was like even serial killers have groupies. Madonna başta olmak üzere buna hayranlık duyan, hatta evlenmek isteyen insanların kendi içlerindeki o kötülük arzusuna belki de yenik düştüğünün de bir işareti. Normalde suç işleyen bir insan sessizleşir, içine kapanır, sesleri daha ürkek ya da daha böyle dikkat edilerek söylenen cümlelere dönüşür. Çünkü suçun farkındadır. Fakat burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir defa kişi kendinden inanılmaz derecede emin ve bir savunma refleksinden bağımsız şekilde hareket ediyor. Yani bu rahatlık ben masumum çünkü bu yüzden rahatım demek değil aslında. Ben rahatım çünkü vicdanım devrede değilin işareti. Don't laugh like that. You're making me laugh. I hope you edit this real good, Philip. Arkadaşlar Richard Ramirez 29 Şubat 1960 yılında Teksas'ın El Paso şehrinde dünyaya geliyor. Babası polis ve biraz da şiddete meyilli bir adam. Anlaşılan evde de baskın bir otorite o anladığımız kadarıyla. Annesi ise ismi Mercedes. Ağır işlerde çalışan biri ve çocukluğu daha çok bu şekilde geçiyor ama çocukluğunu etkileyen aileden çok şimdi inceleyeceğimiz kuzeni. Arkadaşlar öyle bir kuzeni var ki ismi Miguel Ramirez. Bu Miguel Ramirez yaş olarak da Richard'a daha yakın. Burada Miguel Ramirez aynı zamanda da bir Vietnam gazisi. Ve zaman zaman konuşmalarında Richard Ramirez'e şunu anlatıyor. Diyor ki biz Vietnam'da şöyle insan öldürdük, böyle yaptık, böyle acı çektirdik. Hatta bununla yetinmiyor. İşkence yaptığı insanların fotoğraflarını da Richard Ramirez'e gösteriyor. Ve diyor ki gördün mü bak ben bunları yaptım. Ve Richard Ramirez bunları hayranlıkla seyrediyor. Miguel Ramirez aynı zamanda Richard Ramirez 13 yaşındayken kendi eşini vuruyor kuzeninin gözleri önünde. Ramirez bu olaydan sonra kötü biri olmayı seçti. This is a wicked world, and in a wicked world, wicked people are born, you know. Arkadaşlar bakın bir çocuğa şiddeti bu şekilde anlatmak ya da bu şekilde göstermek aslında onu şiddet konusunda bilgilendirmek değildir. Onu şiddet konusunda programlamak, kodlamak anlamına gelir. Richard Ramirez bu dönemde ilk kez ölümü görüyor ve artık bu beyninde demek ki böyle şeyler olabilir olarak kodlanıyor. Artık normalleşmeye başlıyor. Burada aslında özetlemek gerekirse Richard Ramirez'in kuzeni onun için bir rol model oluyor. Yani
bu yaştaki insanlar, bu yaştaki çocuklar soyutla gerçeği ayırmakta, örneklerimi ayırmakta zorlanabilirler. Yani burada yanlışı gösterip bak bu yanlış kavramını anlamak yerine gücü doğruyla eşleştirir. Yani güç neyse doğru orada gibi bir algı oluşur. Yani şunu demek istiyorum özetle. Ben güç kullanıyorum, üstünüm, İstediğimi yapabiliyorum mesajı geçiyor Ramirez'e. Dolayısıyla burada yanlış bir kodlama oluyor zihinde. Burada Miguel Ramirez aslında ona vicdanı değil, şiddeti öğretiyor. Bu olaylardan sonra aslında 14'lü yaşlara geldiğinde Ramirez küçük hırsızlıklar yapmaya başlıyor. Küçük şeyler çalmaya başlıyor. Okuldan bir uzaklaşma oluyor. Okula gitmek istemiyor. Okuldan uzaklaşıyor. Akademik başarısı zaten artık iyice düşmeye başlıyor. Sosyal bağları ise iyice zayıflıyor. Yani normaldeki sosyalliğinden tamamen kopmuş bir hale geliyor. İzole olmaya başlıyor artık yavaş yavaş. Ve yine edinilen bilgilere göre zaman zaman epileptik nöbetlerde geçirdiği söyleniyor. Epileptik nöbetlerin geçirildiği bilgisinin haricinde aynı zamanda kafa travması olduğu da söyleniyor. Ve bu noktada frontal lob hasarının dürtü mekanizmasıyla ilişkilendirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla dürtü mekanizması zarar gördüğünde kişi davranışlarını artık daha az kontrol edebilen hale gelir. Ve dolayısıyla Ramirez'de de bu türde bir evrim olmaya başlıyor. Peki sadece dürtü mü bozuluyor? Tabii ki hayır. Empati yeteneğinde de zayıflamalar var. Empati kurmakta da zorluk çekiyor. Ve bakın bu kadar zorluğa rağmen Richard Ramirez bir de madde kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla kullandığı madde zaten halihazırda zayıf olan empati yeteneğini tamamen altını boşaltıyor. Richard Ramirez 18-19'lu yaşlarından sonra Teksas'tan ayrılıyor. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi hırsızlıklar devam ediyor ve suç işlemeler artarak artık devam etmeye başlıyor. Burada küçük hırsızlıkların yanında araba çalma, ev soygunları artık bunlar artmaya başlıyor. Ve Richard Ramirez artık bir gece insanı oluyor. Arkadaşlar madde kullanımı artık iyice artmış durumda ve çok ağır maddeler kullanmaya başlıyor artık Richard Ramirez. Bu noktada uykusuzluk, ağır uyuşturucu kullanımı ve yalnızlaşma var. Bakın yalnızlaşma noktası önemli. Eğer bir kişi normalin dışında yalnızlaşmaya döndüyse orada bir tehlike var demektir. Buraya kadar baktığımızda neler var? Madde kullanımı var, hırsızlıklar var. Bunların öncesinde kuzeniyle yaşamış olduğu o travmatik bir zemin var. Orası çok önemli. Ailede yine çok fazla ilgi odağı olmadığını görüyoruz. Orası yine büyük bir boşluk. Ve bunun dışında da öldürme dışında aslında irili ufaklı suçlar ve büyük suçlara da niyet var. Ve Ramirez aslında bu seri katil oluşunu çok meşru bir zemine taşımaya ve bunun arkasına sığınmaya çalıştı. Yes, I believe a serial killer comes about by the circumstances, and it's like a recipe. Poverty, drugs, child abuse, a few other things that I can't recall right now, but I believe that these things, you know, contribute to a person, to a person's frustration and anger, and at some point in life, he explodes. Arkadaşlar Ramirez aslında freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Yani işin kaba tabiri bu. Yani suçlar işlene büyüyor. Ve her sınır ihlalinde bir sonraki sınır ihlalinin adımı atılıyor. 28 Haziran 1984 yılına gelindiğinde ise Ramirez ilk bilinen cinayetini işliyor. 79 yaşındaki bir kadının sinekliğinden içeriye girerek öncelikle onun yatak odasına gidiyor ve yatak odasında onu bıçaklıyor ve bıçaklayarak öldürüyor. Ve sadece bununla kalmıyor. Evin içerisinde kendisine
değerli gördüğü eşyaları da alıp yani çalıp oradan uzaklaşıyor. Bu cinayetten sonra 8 ay durduğunu biliyoruz. Yani orada bir sakinleme dönemi oluyor. Çünkü burası önemli aslında. Deneme sonrası, yani ilk cinayeti deneme sonrası sessizlik diyoruz bu noktaya. Ve 8 ay boyunca aslında çok fazla görünmüyor ortalıkta. 17 Mart 1985'e geldiğimizde ise aslında ikinci cinayet işleniyor. Dale Okazaki isimli biri. Bu da nasıl oluyor? Garaj otoparkından içeri giriyor yine. Yani eve giriyor. Ve daha sonrasında karşısına çıkan Maria adındaki kişiyi vuruyor. Bu kişi elinden vuruluyor, yaralanıyor ama ölü taklidi yapıyor. Aslında ölmüyor. Ve Ramirez öldüğünü varsayarak içeri giriyor. Ve yatak odasına ilerlediğinde Dale Okazaki'yi görüyor ve Okazaki'yi orada öldürüyor. Öldürdüğünü sandığı Maria ise daha sonrasında polise Ramirez'in nasıl biri olduğuna dair ifade veriyor. Ramirez aynı gece Okazaki'yi öldürdükten sonra bu kez arabasıyla giden bir kadını fark ediyor. Ve onun yanına yaklaşıp onu arabadan zorla indiriyor. Arabadan zorla indirdikten sonra bu kadını da ağır yaralıyor ve kadın daha sonrasında hayatını kaybediyor. Bunun ismi de Tsai Lien-yu. Ve bu saldırıda da görüyoruz ki aslında bu doğal gelişen bir saldırı reaksiyonu değil, tamamen avlanmaya çıkan bir kişiyi işaret ediyor. 27 Mart 1985 yılına geliyoruz. Vincent Zazzara ve Maxine Zazzara isimli çiftin evine giriyor. Bu kişilerin yanına girdiğinde yine doğrudan yöneldiği nokta yatak odası. Ve yatak odasında ilk önce Vincent'i öldürdükten sonrasında Maxine Zazzara'ya yöneliyor. Ve Maxine Zazzara için bir süre evde kalıyor. Çünkü onun için daha yapılacak işlemler var. Maxine Zazzara'nın gözlerini oyarak yerinden çıkarıyor. Olay sonrasında Maxime'nin gözlerini oymaya başlıyor ve gözlerini oymak aslında işin şiddetinin ne derece arttığını ve sadizmin hangi noktada artık kontrol edilemez bir noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü gözlerini oyacak kadar artık bu kişinin tabiri caizse gözü dönmüştü. Arkadaşlar yine bir gece saati, bu kez William Doyle ve Lillian Doyle çifti. Bu kişilerin yine doğrudan yatak odasına yöneliyor ve öncelikle erkek olanı yani William Doyle'yi öldürüyor. Sonrasında Lillian'a saldırıyor. Ancak burada Lillian'a saldırırken Lillian bir akıllılık ediyor bir şekilde. Orada polisi arıyor. Ve bu olaylar olurken yani şiddete uğrarken bile telefon açık kalıyor. Ve telefon açıklığından faydalanan polis operatör evdeki sesleri duyuyor ve polisi eve yönlendiriyor. Tabii Lillian Doyle sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ancak o hayatta kalırken eşi hayatını kaybediyor. Ve burada dikkat çekeceğimiz bir nokta var. Bu cani öncelikle kendisine yakın güçte ya da daha güçlü olan kendince erkek figüre yöneliyor. İlk önce onu etkisiz hale getirdikten sonra kadın üstünde daha rahat hakimiyet kuracağını düşünerek sonrasında o tarafa yöneliyor. Ve tabii sonrasında cinsel saldırı da oluyor. Arkadaşlar bu olaydan sonra yine bir gece ve gece avcısı yine avlanmakta. Burada Mabel Bell bu sefer kurban oluyor Ramirez'in. Ramirez Mabel Bell'e saldırıyor yine gece evine girerek ve onu da orada katlediyor. Mabel Bell'in evine giriyor ve çok ciddi şekilde onu darp ediyor. Diğer cinayetlerinde mesela doğrudan belki ortadan kaldırıyor, sonra bıçak darbeleri var ama burada önce fiziksel bir darptan bahsediyoruz. Ve Mabel Bell aldığı darbeler nedeniyle kaldırıldı, hastanede hayatını kaybediyor. Peki sizce neden gece ve neden yatak odası? Neden başka bir yerde bu cinayetler işlenmiyor? Çünkü Night Stalker yani gece avcısına göre insanın en korunmasız olduğu an o an. Ve o an kurbanların en zayıf halleri yani odada
daha rahat davranıyorlar. Algıları daha kapalı, daha kontrolsüzler ve daha artık bir şeyleri bırakmışlar ve dinlenme moduna geçmişler. Gece avcısına göre de bu kişiler daha rahat öldürülebilecek insanlar. Neden? Çünkü ben gece uyanığım, burası benim av alanım, onlar ise uykuda. Richard Ramirez yine bir eve giriyor. 27 Haziran 1985 yılında Patty'nin evine giriyor. Ve Patty'nin evine girdikten sonra yine yatak odasında bu kez onun boğazını keserek ölmesine neden oluyor. Kadın olay yerinde hayatını kaybediyor ve Richard Ramirez ise evi alt üst ediyor. 2 Temmuz'da ise 9. cinayet işleniyor. 9. cinayette yine eve gece giriliyor ve yakın mesafeden silah atışıyla bu kişi öldürülüyor. Ve sonrasında evin içerisindeki değerli eşyalar çalınıyor. Olaydan 3 gün sonra bu kez Joyce Nelson'ın evine giriyor. Ve Joyce Nelson'ın başına sert bir cisimle vurarak onu etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale getirdikten sonra öldürüyor. Ve ölümünün ardından da tekrar evin içerisindeki değerli eşyaları, mücevherleri alarak oradan uzaklaşıyor. 20 Temmuz 1985 yılında ise China Ronk'un evine giriyor. China Ronk'un evine girdiğinde yine yakın mesafeden ateş ederek onun ölmesine sebep oluyor. Bu kişi olay yerinde hayatını kaybediyor. Eşi ise hayatta ve eşi orada cinsel saldırıya uğruyor. Ancak cinsel saldırının ardından kadını öldürmüyor ve evin içerisindeki yine değerli eşyaları alıp oradan uzaklaşıyor. 8 Ağustos 1985 yılına geldiğinde ise Elias'ın evine giriyor bu sefer. Elias yine yatak odasında, katilimiz yine yatak odasına gidiyor, başına ateş ediyor ve burada aslında bir slogan bırakıyor. Yaşasın şeytan diyor. Neden yaşasın şeytan ifadesini kullandığını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Evil is feelings and feelings and emotions like anger, hate, lust, and greed. Whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. Bu tip psikopatik tipler aslında kendilerini diğer insanlardan ayırmak isterler. Yani ben onlardan farklıyım mesajını vermek isterler. Ve bu farklıyım mesajında çeşitli sembollerle veya çeşitli sloganlarla kendilerine göre veya ritüellerle bu izlenimi bırakmakta ısrarcıdırlar. Bu noktada bu sembolleri kullanırken neden şeytan sembolü kullanıldı derseniz, şeytan kavramı nedir? Aslında şeytan kural tanımazdır, kötüdür ve her sınırı ihlal eder ve baş kaldırır. Yani o kötülüğün kendisidir. Ve Richard Ramirez de ben kötülüğün kendisiyim diyor. ...17 Ağustos 1985 yılına geldiğinde ise Ramirez bu sefer şehir değiştirip San Francisco'da yine Peter Pan çiftinin evine giriyor. Ve burada yine odak yatak odası. Yatak odasında yakın mesafeden silahla ateş ederek öldürüyor. Saldırıda ise eşi yani Peter'in eşi hayatta kalıyor. Şimdi burada baktığımızda herhangi bir cinayet örüntüsü yok. Yani belli başlı bir örüntü yok. Ve belli başlı şu kişileri öldüreyim, bu kişiler sağ kalsın diye de bir durum yok. Yani bu adam aslında ben av istiyorum, avlanıyorum gibi ortada geziyor. Onun için herhangi bir profil önemli değil. Onun için öldürmek önemli. Ve sonrasında da bu kişilere acı çektirmekten haz alma biçimi önemli. Ve sadizmin aslında burada nasıl son safhaya geldiğini görüyoruz. Çünkü eylemler değiştikçe sadistik eylemin işte bu sefer öldürmekle yetinmeyip gözünü çıkarmaya kadar gidiyor iş. Ve dolayısıyla Richard'ın sadizm davranışı herhangi bir sınırla değil, sınırsızlıkla besleniyor. Yani onu besleyen şey öldürme güdüsündeki sınırsızlık. 25 Ağustos 1985'teki son olayından sonra Ramirez'in kullandığı çalıntı araç bulunuyor ve o aracın üstünde de parmak izi çıkıyor.
Parmak izi çıktıktan sonra polis Ramirez'in fotoğraflarını dağıtıyor. Daha sonra Los Angeles'ta bir kadın Ramirez'i tanıyor. Tanıdıktan sonra etraftaki insanlar toplanarak bir şekilde Ramirez'i yakalıyorlar. Ve yakaladıktan sonra polis gelene kadar onu orada tutuyorlar. Yakalandıktan sonra ise söyledikleri aslında bizi hiç şaşırtmıyor. Richard Ramirez kontrolsüzdü ve mutluydu. Yani onun mutluluk kaynağı kontrolsüzlüktü. Ancak bu sefer yakalandı, kontrol tamamen elinden alındı. Herhangi bir kural tanımazlık olmayacak ve Ramirez'de haliyle mutsuzluk başladı. I was happy till the day I got arrested. My preference is to get executed rather than spend the rest of my life in prison. Yani aslında burada psikopatik bir kişi için vicdanın olmaması, vicdanın devreden çıkması başlı başına bir mutluluk kaynağıydı. Şimdi artık o kontrol altındaydı ve onun kontrol altında yıllar geçirmektense istediği şey idamdı. İdamdı çünkü yeniden kontrolüne geçecekti. Yani burada aslında istediği şey ölümden çok kontrolü yeniden kazanmaktı. Richard Ramirez hapishanede kalmak istemiyor. Çünkü idam edilmek istiyor. İdamda çünkü onun son bir söz hakkı olacak ve orada aslında imzasını atıp gidecek. Yani ben kahramanca veda ediyorumun ifadesi olacak bu. Aslında bunun için fırsat kolluyor ve idamı son bir şans olarak görüyor. Yakalandığında bu kişi ben Night Stalker'ım diyor. Yani ben gece avcısıyım diyor. Burada peki bu bir itiraf niteliği taşır mı? Kesinlikle bir itiraf niteliği taşımaz. Çünkü itiraf etse ben bir suç işledim, pişmanım noktasına gidebilir. Ama burada aslında Ramirez'in vermek istediği mesaj bu benim manifestom. It's not my style. I cannot regret. It just isn't me. Burada aynı zamanda bir suçun nasıl kimlikleştiğini de görüyoruz. Yargılanma sürecinde mahkemeye giderken çok soğukkanlı bir şekilde, kendinden emin, sanki çok iyi işler yapmış gibi, çok böyle yine o egoizm fışkıran tavırları var ve mahkemeye girerken şunu görüyoruz biz yargılanma sürecinde. Eline pentagram işareti yapmış bir şekilde. Yani bu yaptıklarını aslında nasıl bir narsizm içerisinde topladığını ve bu narsizmin nasıl taştığını, ben kural tanımazım ifadesinin nasıl kendince tanrılaştırıldığını gözler önüne seriyor. Aslında pentagram işaretiyle mahkeme kurallarını reddettiğini gösteriyor. Ve buradaki pentagram onun için sadece bir sembol değil, egoist bir katilin imzası niteliğinde. I can't say what I really feel. I am pending trial here. 1989 yılında yargılanıyor 13 cinayetten ve bu kişiye 13 kez idam cezası veriliyor. Ancak idam cezasının uygulanabilir olmaması sebebiyle bu hapis cezasına dönüyor. Ve daha sonrasında da kan kanserinden hayatını kaybediyor. Peki sizce Ramirez'in bütün bu yaptıklarının sebebi geçirdiği travmalar mıydı? Yani Ramirez'e bu kötülükleri yaptıran geçirmiş olduğu o travmaların sebebi ya da kendisi miydi diye bir soru gelebilir aklınıza. Ama şunu belki bilmek gerekiyor. Travma, geçirilen bir travma katil doğurmaz. Travma geçiren milyonlarca insan var. Ve eğer bir travma sahiden katil doğmanın sebebi ya da katil olmanın sebebi olsaydı milyonlarca insan katil olurdu. Ancak burada Ramirez travma sebebiyle değil, travmayı kullanarak bir katile dönüştü. Yani özetle travma bir katile gebe olmaz. Ancak Ramirez'de tam olarak olan şuydu. Travma sadece kapıyı araladı ama içeriye giren kötülük Ramirez'in tercihiydi. Richard Ramirez'in hikayesi bir insanın karanlığa nasıl evrildiğinin bir hikayesiydi. Ama aynı zamanda şunu da gösteriyordu. Travma sadece bir açıklamadır ama hiçbir zaman mazeret değildir. Gerçek suç bazen sadece tetiğe basıldığında değil, kötülük kimliğe dönüştüğünde başlar. Who are you? Just a guy.
just a guy.